Siomodus yaklaşık 200 milyon yıl önce Geç Trias döneminde yaşamış tarih öncesi bir plasodont sürüngeniydi. Bu sürüngenlerin karaya, denize ve gökyüzüne hakim olmaya başladığı ve dünyanın hızlı bir evrimsel değişim süreci yaşadığı bir dönemdi. Ağır zırhlı bir gövdeye ve sert kabuklu avları ezmek için kullanılan düzleştirilmiş dişlere sahipti. Bir tür deniz sürüngeni olan ve plasodont olarak bilinen sudaki yaşama adapte olmuş bir sürüngen grubunun bir üyesiydi. Fakat Siomodus bir istisna ve özel bir tür değildi. Şimdiye kadar bilim insanları 6 farklı Siomodus türü tanımlamış. Henodus ve Pephoderma gibi Trias döneminin diğer kaplumbağa benzeri sürüngenleriyle yakından ilişkili olduğu düşünülen canlılardır. Bu hayvanın vücudunun çoğunu kaplayan sırtlarında ve karınlarında onları avcılardan korumaya ve suda kaldırma kuvveti sağlamaya yardımcı olan düzleştirilmiş vücutları ve özellikle iyi gelişmiş güçlü bir dizi kemikli plakaları vardı. Siomodus'un en büyüleyici yönlerinden biri de sahip olduğu bu diş adaptasyonlarıdır. Yaratığın dişleri balık ve kalamar gibi küçük kaygan avları kavramak için sivri, istiridye ve salyangoz gibi sert kabuklu avları ezmek için ise özel ve güçlü bir tasarıma sahipti. Eti parçalamak için keskin dişleri olan çoğu sürüngenin aksine Siomodus yumuşakçalar ve kavuklular gibi sert kabuklu avları ezmek için mükemmel olan geniş ve düzleştirilmiş dişlere sahipti. Bu adaptasyon Siomodus'un deniz ekosisteminde diğer deniz avcılarının erişemediği bir besin kaynağından faydalanmasına izin veriyordu. Siomodus zamanının diğer korkunç deniz sürüngenleri kadar büyük olmasa da yine de zorlu bir avcıydı. Keskin dişleri ve hızlı refleksleri onu etkili bir avcı yaparken aerodinamik gövdesi ve güçlü kuyruğu suda kolaylıkla hareket etmesini sağlıyordu. Yırtıcı adaptasyonlara ek olarak Siomodus onu zamanının diğer deniz sürüngenlerinden ayıran bir dizi benzersiz özelliğe de sahipti. Örneğin vücudu yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlayan ve sudaki kaldırma kuvvetini korumasına yardımcı olan bir dizi büyük elmas deseni şeklindeki kabuklarla kaplıydı. Günümüzdeki kaplumbağaların aksine biri büyük, biri küçük olmak üzere iki parçalı bir kabuk yapısına sahip oldukça ilginç bir vücudu vardı. Siomodus'un ayrıca muhtemelen suda manevra yapmak için kullandığı bir çift uzun kürek şeklinde ön ayakları vardı. Birçok plasodont gibi Siomodus da diğer devlerle kıyaslandığında nispeten küçük bir canlıydı. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 20-25 kilogram ağırlığındaydı ve doğal bir zırh görevi gören kemikli plakalarla kaplı geniş düz bir gövdeye sahipti. Siomodus yaşadığı ve yemek için avlandığı antik denizlerin sığ sularındaki hayata çok iyi adapte olmuştu. 4 sağlam ayağını kullanarak deniz tabanında yürüyebilen bu canlı yüzmek için kullandığı uzun bir kuyruğa sahipti. Bu özelliklerin kombinasyonu onu farklı ortamlarda çeşitli avları yakalayabilen çok yönlü ve avantajlı bir avcı yapmıştı. Eşsiz dişlerine ek olarak Siomodus avının sert kabuklarını parçalayabilen özel bir sindirim sistemine de sahipti. Bu adaptasyon yaratığın yemeklerinden olabildiğince fazla besin almasını sağlayarak onun yakaladığı her şeyden sonuna kadar faydalanan oldukça verimli bir avcı haline getirmişti. Müthiş zırhına ve avlanma yeteneklerine rağmen ne yazık ki diğer birçok tarih öncesi canlı gibi Siomodus'un soyu da Trias döneminde yaşayan diğer yaratıklarla birlikte yaklaşık 200 milyon yıl önce tamamen yok oldu. Ancak oldukça şanslı ve dayanıklı bir iskelete sahipti ki fosilleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde bulundu. Bu fosiller tarih boyunca yaşayan deniz sürüngenlerinin evrimi ve dünyadaki yaşam çeşitliliği hakkında bilim insanlarına çok değerli bilgiler sağlamaya devam ediyor. Siomodus, Trias döneminin deniz ekosistemlerinde önemli rol oynayan büyüleyici bir plasodonttu. Kemikli plakaları ve yassı dişleri dahil olmak üzere benzersiz uyarlamaları diğer deniz yırtıcılarının erişemeyeceği özel bir nişte gelişmesine izin vermişti. Bilim insanları Siomodus ve diğer plasodontların kanıtlarını inceleyerek bu canlıların milyonlarca yıl boyunca nasıl yaşadıklarını, dünyadaki yaşamı şekillendiren evrimsel süreçlere nasıl uyum sağladıklarını ve sonunda fosil kayıtlarından nasıl kaybolduklarını daha iyi anlayabilmek için detaylara odaklanmaya devam ediyor. Böylece bu içgörüler gezegenimizin doğal tarihini ve onu binlerce yıldır evi olarak adlandıran birçok büyüleyici yaratığı daha iyi anlamamız için bize fırsat tanıyacak.